Bu sektörlerde çalışanlar ortalama yıllık ve ilerleyen yıllarda çalışanlarının çok büyük bir miktarında, örnek vermem gerekirse bir yazılım mühendisi ortalama yıllık. Yeni bir videodan herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Benden istediğiniz üzere bir konuyu bugün sizin için ele alacağım. Heyecan verici bir konu. Austin'de en iyi ve en trend işlere birlikte göz atacağız. Sektörleri ayırdım. Ortalama ne kadar maaş kazanıyor, ne iş yapıyorlar aşağı yukarı ve bu işleri nasıl bulabilirsiniz? Bunlardan realistik ve gerçekçi bir şekilde bahsedeceğim. Şu anda burada böyle arz talep meselesi doğrultusunda en gözde en trend işlerden birlikte bahsedelim. Kanala abone olarak, videoları beğenerek bana destek olabilirsiniz. Yaptığınız yorumlar için çok teşekkür ediyorum. Güzel yorumlar, çok güzel yorumlar kalbimize dokunuyor ve bizi çok mutlu ediyor. Video üretmemiz için, size daha fazla bilgi paylaşımı yapmamız için bizim gerekli olan en büyük motivasyon kaynağımız. Hepinize desteğiniz için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Evet, videomuza gelecek olursak. Bugün sizler için 8 farklı kategoride iş bölümü inceleyeceğiz ve bunları birlikte konuşarak sohbet edeceğiz. Sizin de yorumlarınız, kafanıza takılan, yanlış söylediğimi düşündüğünüz bir şey olursa mutlaka yorumlara bildirebilirsiniz. Birinci sektör Austin'de teknoloji. Austin artık teknoloji anlamında ünlü bir şehir konumuna geldi Amerika içinde ve tüm dünyada. Apple, Dell, Google tarzı büyük şirketler artık Austin'de ve ilerleyen yıllarda çalışanlarının çok büyük bir miktarında buraya taşımayı hedefliyorlar. Birisi 40 bin, birisi 5 bin. Sadece bu bahsettiğim 3 şirket anlamında düşünmeyin. Burada benim gördüğüm, yolda evden işe giderken gördüğüm Nvidia var, grafik, Dell var, HP var. Onun dışında farklı böyle post cihazlarında kullanılan büyük yazılım firmaları falan hepsi Austin'de. Burası teknoloji anlamında bir numara şu anda. Özellikle yazılım, veri bilişimi ve siber güvenlik anlamında iş yapıyorsanız burası sizin iş bulma açınızdan diğer eyaletlere göre oldukça kolay bir konum olacaktır. Özellikle bir diğer konu yapay zeka. Burada yapay zeka ile ilgili mükemmel çalışmalar oluyor ve mükemmel bir iş kapısı var. Eğer bilgisayar mühendisliğinde yapay zeka ile ilgileniyorsanız kesinlikle staj anlamında, iş anlamında, kendinizi geliştirme ve dünyaya tanıtma anlamında burası sizin için mükemmel bir lokasyon. Bunu size söylemek istiyorum şimdiden. Seçimlerinizin arasında bunu mutlaka ekleyin. Burada örnek vermem gerekirse bir yazılım mühendisi ortalama yıllık 110 bin dolar bandında bir maaş kazanıyor. Bu maaşın altı da var tabii ki fakat üstü de var. Ben bu bilgileri Indeed.com, Glassdoor.com ve diğer türlü halka açık belirtilmiş maaş miktarlarıyla ortalamalarını çıkarak ve araştırma yaparak sizlere veriyorum. Yani bunlar herhangi böyle bilinmeyen bir yerden alınmış bilgiler değil. İnternette var. Ben biraz sizler için topladım. Burada teknoloji alanında iş bulmak istiyorsanız öncelikle yapmanız gereken şeylerden bir tanesi LinkedIn profilinizi güncel tutmak ve teknolojik buluşmalara katılım sağlamak. Bir sürü etkinlik oluyor, organizasyon oluyor ve çeşitli çalışmalar, workshoplar oluyor teknoloji anlamında. Bu siber güvenlik, yapay zeka, veri bilişimi, veri analizi, yazılım tarzında bunlara burada katılıp çevrenizi genişleterek daha güçlü bir network ağ kurarak burada iş bulmanız çok kolaylaşabilir. Sırada yaratıcı ve tasarım sektörü var. Austin'de büyüyen birçok startup ve yaratıcı ajans bulunuyor. Grafik tasarımı, video editörü ve bu tarz alanlarda iş pozisyonunuz varsa ve bunu karşılayacak yeterli düzeyde İngilizceniz varsa burası sizin iş bulmanızı en kolaylaştıracak şehirlerden bir tanesi. Aynı zamanda sosyal medya yöneticiliği, sosyal medya ile ilgili herhangi bir pozisyonunuz da varsa burası sizin için gerçekten çok kolay iş bulmanızı sağlayacak, iş bulmanıza yardımcı olacak lokasyonlardan bir tanesi. Örnek vermem gerekirse grafik tasarımcılar burada ortalama yıllık 50 bin dolar bazında bir maaş kazanıyorlar. Üstü de var, altı da var. Bu sizin performansınıza, çalıştığınız şirkete, çalıştığınız şirketin şartlarına göre tabii ki de değişkenlik gösterebiliyor. Fakat eğer bu meslekleri, bu sektördeki pozisyonları severek yapan bir insansanız ve isteyerek yapan bir insansanız burada kesinlikle iş bulmanız çok kolay olabilir. Ben şu anda YouTube yapıyorum ve videolarım biraz izleniyor.
inanılmaz fazla legit, yani yasal sosyal medya şirketleri bana mesaj atıyorlar, mail atıyorlar, işbirliği yapmak istiyorlar. Yani ben bile bunu görebiliyorum. Yani bunu bugün sizlere anlatırken gerçekçi ve realistik olarak anlatıyorum. Güzel bir sektör ve güzel fırsatlar bulabilirsiniz. Üçüncü sektör tamamen nüfusun artışıyla doğru orantılı. Yani arz talep meselesine bağlı olarak gelişen ve patlayan sektörlerden bir tanesi. Bu da sağlık sektörü. Eğer kayıtlı hemşireyseniz, tıbbi teknisyenseniz, sağlık yöneticisiyseniz burada gerçekten sizin için çok ama çok fazla iş fırsatı var. Gelip kesinlikle çalışabilirsiniz. Ama en önemlisi kayıtlı olmak. Burada sektöre kayıtlı olmak arkadaşlar. Bunu mutlaka gelmeden önce araştırın. Hemşiresinizdir, evet, ama gelip burada kayıtlı hemşire olmanız gerekiyor. Ve bir kayıtlı hemşirenin burada örnek vermem gerekirse yıllık ortalama maaşı 70 bin dolar bazında. Burada iş bulmak istiyorsanız bilgilerinizi ve bilgilerinizin yanında olmazsa olmaz işe girmeniz için gerekli en büyük etken sertifikalarınızı güncel tutun. Ve örnek vermem gerekirse St. Davis Healthcare diye büyük bir şirket var. Oradaki iş ilanlarına bakabilirsiniz veya farklı platformlardaki iş ilanlarına bakarak buradaki açıkta kendinize uygun bir fırsat yaratabilirsiniz. Eğer sağlıkçıysanız burası sizin için çok güzel bir seçenek olabilir kesinlikle. Şimdi gelelim bizim Türk milleti olarak çok iyi olduğumuz bir konuya. Tabii ki de nüfusa bağlı olarak bu iş artıyor, azalıyor. Fakat hiç bitmeyen bir şey inşaat sektörü ve emlak işleri. İnşaat sektörü ve emlak işleri Austin'de son yıllarda inanılmaz büyük ivme kazandı. Gelen insan sayısının haddi hesabı yok. Ev yetmiyor, oturacak alan yetmiyor. Şehir büyüyor. Şehir büyüdükçe inşaata ve emlağa olan ihtiyaç da artıyor. Emlakçıysanız, inşaat yöneticisiyseniz, müsaitseniz ve buna benzer inşaatta herhangi bir pozisyonda görev alan, geçmişe sahip olan bir bilgili ve kalifiye elemansanız burada kesinlikle size her zaman ekmek fırsatı bulunuyor. Bunu size belirtmek istiyorum. Bir emlakçı yıllık ortalama 50 bin dolar kazanıyor ama bu 50 bin doları az görmeyin. Tamamen kişinin performansına göre değişiyor. Yüz binlerce dolar kazanan var, milyonlarca dolar kazanan var. Örnek veriyorum, 1 milyon dolarlık bir ev alacaksınız. Emlakçıya vereceğiniz para yerine siz kendiniz emlak kursuna gidip evin alım satımını gerçekleştirseniz kafa kafaya geliyor. Üstüne size ekstra bir emlakçı olabilme belgesi kalıyor ve bununla ileride daha fazla ev satarak daha büyük paralar kazanma fırsatı sağlayabiliyorsunuz. Burada emlak piyasasına adım atmak için öncelikle lisansınızı almak gerekiyor. İnşaat sektörüne de aynı şekilde lisansınızın olması gerekiyor. Ve Austin hakkında, Austin'in yerel inşaat sektörünün büyüme yönü, büyümesi ve sektör hakkında bilgi edinerek iş bulma alanınızı da genişletebilirsiniz. Beşinci sektör ise burada şu anda en popüler olan iş alanı remote jobs, yani evden çalışma. Özellikle pandemiden sonra, pandemiden önce de vardı fakat pandemiden sonra bu remote joblar inanılmaz arttı, patladı gitti. Herkes evden çalışıyor. Birçok şirket uzaktan hizmet sunmaya başladı ve hala o şekilde de devam ediyorlar. Teknoloji uzmanı, yazarlar, müşteri hizmetleri, eğer bu alanlarda çalışan kalifiye elemansanız burada kesinlikle her şekilde iş bulabilirsiniz. İşsiz kalmanız çok söz konusu olmaz ama bunu karşılayacak yeterli seviyede İngilizceniz ve iletişim kabiliyetinizin olması gerekiyor. Yani geldiniz, hiçbir şey bilmiyorsunuz. Tabii ki de bu işe alım için sizin zorluk çekmeniz gayet doğal. Alınmayabilirsiniz de. Çok fazla iş var, evet, ama kalifiye elemanda olmamız şart bu konu anlamında. Bu sektörde çalışanlar yıllık ortalama 40 bin ile 80 bin dolar, iyi bir para bir kişi için. 80 bin dolar arasında bir maaş skalası var. Güzel bir sektör ve gördüğünüz gibi kazancı güzel yerlere de gidebiliyor evden çalışarak. Evden çalışarak 80 bin dolar yıllık burada krallar gibi yaşayabileceğiniz anlamına gelen bir para. 65, 70, 60 bu paralarla bile gerçekten burada kral gibi yaşayabilirsiniz. Bir de kaldı ki iki kişi eğer böyle paralar kazanıyorsanız demeyin keyfinize her yıl 3-4 tane yurt dışı planı ayarlayabilirsiniz. Tabii eğer ekstra herhangi bir sizi zorlayacak gideriniz yoksa. Bu şirketlerde çalışmak, remote job'lara girmek için online varlık profilinizi çok iyi ve güçlü oluşturmanız gerekiyor. Bu ne demek? Online'da başvuru yaptığınız zaman size ait bir profil olması ve profilin güçlü, arkasının doldurulabilir ve etkin olması çok önemli. Altıncı sektör aslında
herkesin çok bilmediği, unuttuğu fakat burada mükemmel fırsatların, hatta çok büyük fırsatların olduğu yeşil enerji ve sürdürülebilirlik işleri. Austin yeşil enerji ve sürdürülebilirlik anlamında çok hızlı büyüyen bir alan ve şehir, bölge. Tesla'nın mesela Gigafactory'si, diğer girişimler sayesinde burada sürdürülebilir enerji anlamında çok fazla iş, arz talep doğrultusunda iş boşluğu açığa çıkmaya başladı ve güzel fırsatlar var. Bunları gelip burada değerlendirebilirsiniz. Çevre mühendisleri, enerji danışmanları için oldukça güzel, oldukça harika fırsatların olduğu bir şehir. İşte burada bir çevre mühendisi ortalama yıllık 80 bin dolar bandında bir maaş kazanabiliyor. Üstü de olabiliyor, altı da olabiliyor ama ortalama yıllık 80 bin dolar bir geliriniz olabiliyor. Ve bu sektöre girebilmek, bu sektörde çalışabilmek için sürdürülebilirlik enerji lisanslarınızı güncel ve aktif tutmanız gerekiyor. Bunun nasıl olacağı anlamında çok fazla bir bilgim yok ama eğer sorarsanız sizin için bakabilirim. Eğer siz bu sektöre hakimseniz ve bu sektör hakkında bilginiz varsa mutlaka buraya gelmeden önce buranın sizden isteyebileceği lisanslarınızı, sertifikalarınızı güncel ve aktif tutmanızı öneriyorum. Burada bu tarz konular çok önemli demeyeceğim. Çünkü her şey bu. Lisanslarınızı güncel tutmanız gerekiyor. 7. sektör eğitim ve araştırma sektörü. Özellikle Austin, Texas Üniversitesi, Austin Community College sayesinde eğitim ve araştırma için Texas Austin bir merkez haline geldi. Profesör ve araştırmacılar gibi özellikle işinde iyi ve bu sektörde kendini ilerlemeye hedefleyen insanlar için çok güzel roller, çok güzel pozisyonlar olabilir. Burada birçok Türk profesör var, eğitmenler var, fizikçiler var, yüksek lisans yapanlar var. Özellikle inşaat sektöründe şahsen tanıyorum, fizik profesörü tanıyorum. Bu anlamda gelip burada hem kariyer planlaması yapabilirsiniz, hem kendinizi geliştirebilir ve çevrenizi genişletebilirsiniz. Öğrenci şehri çok güzel bir şehir. Ben hala öğrenci olmak istiyorum. Hayalimde öyle bir plan var. Şu anda onun için adımlar da atıyorum. Fakat zaman ne gösterir? Bunu birlikte göreceğiz. Uğraşıyoruz. İnşallah olacak. Biz de o eğitim sektörüne içeri adımımızı tekrar atmış olacağız. Burada profesör ve araştırmacılar yıllık ortalama 80 bin dolar iyi bir maaş kazanıyorlar. Burada rahat bir şekilde yaşamak ve güzel bir hayat sürdürmek için oldukça uygun bir, güzel bir rakam, dolgun bir rakam. Bu fırsatı gelip değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum. Burada eğitim alanında bir iş sağlamak için burada çok fazla projeler, konferanslar ve toplantılar oluyor. Buralara gelip burada network ağınızı geliştirerek, insan tanıyarak ve kendinizi bu tarz platformlarda tanıtarak, konuşarak ve anlatarak burada iş bulma fırsatınızı ve şansını yakalayabilir. Hatta daha fazla bir adım öteye atabilirsiniz. 8. sektör iki başlık altında inceliyoruz. Turizm ve hizmet sektörü aslında birbirine kesinlikle bağlantılı. Burada aslında turizm çok fazla bir etkiye sahip değildi. Pandemiyle birlikte bayağı düşüş yaşandı. Fakat pandemiden sonra o artan mükemmel hızlı nüfusla birlikte turizm ve hizmet sektöründe de arz talebe bağlı olarak artış ve patlama yaşandı. Şu anda gerçekten çok güzel bir zaman, çok güzel fırsatlar bulabilirsiniz. Garsonsanız, şefseniz, otel yöneticisi, bina yöneticisi ve bu tarz alanlarda kalifiyeliğiniz varsa ve yeterli anlamda İngilizceniz varsa burası iş bulma anlamında sizin için gerçekten çok güzel bir fırsat. Daha öncesini bilmiyorum, daha sonrasını tahmin edemiyorum. Fakat şu anda benim gördüğüm, tecrübe ettiğim kadarıyla güzel bir fırsat zamanı. Gelip burada bu sektörlerde iş bulabilir, çalışabilir, kendinizi geliştirebilir ve geleceğinizi bu şekilde güvence altına alabilirsiniz. Ben bu düşünüyorum ve bu konuda bu söylediğimin arkasındayım. Hayal dünyasında dolaşmıyorum. Olanı gördüğümü size anlatıyorum. Bir dost olarak, bir arkadaş olarak, bir abi olarak, bir kardeş olarak. Bu sektörlerde çalışanlar ortalama yıllık 30 bin dolarla 50 bin dolar arasında kazanabiliyor. Fakat kesinlikle çok daha fazla üstüne çıkabiliyorsunuz. Biliyorum şahsen. O yüzden buraya gelip bir yerden başlayıp bir şekilde kendinizin üstüne katarak ve değerinizi karşı tarafa göstererek hem kendinizin değerini hem de bu anlamda kazancınızı da artırabilirsiniz. Bu alanda çalışmak istiyorsanız
istiyorsanız ve kariyerinizi bu alana yönlendirmek istiyorsanız müşteri deneyiminizi gösteren sağlam bir CV, sağlam bir rezüme hazırlayarak şirketlere gönderebilir, büyük otellere gönderebilir ya da bu Indeed.com, Glassdoor.com tarzı şirketlere bu tarz CV'nizi oluşturarak karşı tarafa güzel bir etki bırakabilirsiniz iş bulma anlamında. O yüzden CV'nizi güçlü tutmanızı tavsiye ediyorum. Sonuç olarak videoda bahsettiğim gibi teknoloji, sağlık sektörü, hizmet sektörü bu tarz alanlarda Austin'de son yıllarda çok büyük bir patlama yaşandı ve buna bağlı olarak güzel fırsatlar da var. Gelip bunları değerlendirebilirsiniz. Fakat hep videolarda bahsettiğim gibi lütfen şöyle düşünmeyin. Gelirim çok kolay iş bulurum. Yok, öyle bir şey yok. Buraya gelirken küçük çapta olsa bir plan yapmanız gerekiyor. İngilizcenizin olması gerekiyor. Kalifiye olmanız gerekiyor. Konuşmanızın, kendinizi karşı tarafa ifade etmenizin bir şekilde iyi olması gerekiyor. İnsanlar çünkü belki kendi ülkenizde çok iyisinizdir, çok kalifiyesinizdir ve kendinizi çok iyi ifade edebiliyorsunuzdur. Ama bir şekilde onu buraya taşımanız gerekiyor. Kendinizi iyi ifade etmeniz, kendinizi karşı tarafa işi bildiğinizi göstermeniz gerekiyor. Diğer türlü zorlanabilirsiniz. Ya ben niye giremiyorum? Karşı taraftaki adam benden daha iyi değil. Evet, değildir, doğrudur. Fakat siz bunu karşı tarafa işe alım yaparken ve hizmet verirken mutlaka göstermeniz gerekiyor. Kimi geliyor sağlığınızı emanet ediyorsunuz. Kimi geliyor paranızı emanet ediyorsunuz. Kimi zaman geliyor başka herhangi bir değerli eşyanızı emanet ediyorsunuz. O yüzden kalifiye olmak, işi bildiğinizi göstermek ve karşı tarafa güven vermek bu anlamda çok önemli. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız güzel bir yorum yapabilirsiniz. Kafanıza takılan bir şey olursa sorabilirsiniz. Yanlış söylediğimi düşündüğünüz bir şey olursa aşağıda yorumlara yazabilirsiniz. Birlikte konuşabiliriz, tartışabiliriz. Seve seve başım üstüne. Sizin yorumlarınızı görüyorum ve gerçekten çok teşekkür ediyorum. Başımın üstünde yeri var yorumlarınızın. Olumlusunun da, olumsuzunun da. Ama çok güzel desteğiniz var. Hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Ben bu yorumları gördükçe video üretmeye devam edeceğim. Durmaksızın video üretmeye devam edeceğim. Arada eğlenceli videolar gelecek. Las Vegas'ta çektiğim çok güzel böyle otellerin içinden tren geçiyor. Farklı böyle güzel enteresan oteller var. Onları paylaşacağım. Hem bilgi içerikleri devam edeceğim hem de farklı şehirlere, farklı eyaletlere gidip size oraları da tanıtacağım. Meslekleri, yaşam alanlarını vesaire. Bunları hep birlikte göreceğiz. Bunlar sizin desteğiniz sayesinde oluyor. Çok teşekkür ediyorum. Haftaya aynı gün, aynı saatte yeni bir video ile görüşmek üzere. Austin, Texas'tan herkese çok selamlar. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın. Görüşmek üzere.